Otomatikman balık kendi kendine su üstüne çıkacak. Yani kendini dengeleyemiyor balık bir an. Tam tersine derine doğru kaçmak isteyecektir. Hatta çupranınki biraz daha gelişmiştir yani. Peki balıklar bunu nasıl hisseder arkadaşlar? Şimdi balığın içinde arkadaşlar kullanır demiştik. Peki basınç düştüğünde ne olur? Bu sefer de havanın baskısı av için büyük fırsatlar verir. Yani bunları bilmeniz önemli. İzmir Surfcasting Akademi'den hepinize merhaba değerli dostlar. Bugün biraz basınç konularından bahsedeceğim. Gelgitlerden bahsedeceğim. Balık kesesiyle ilgili biraz konuşacağız. Aklıma gelenleri gene anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle videoya başlamadan arkadaşlar yorum ve beğenileri eksik etmeyelim. Hem bu daha fazla kişiye ulaşması adına da iyi olacaktır. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle hepimizin de okulda falan öğrendiğimiz gibi biliyorsunuz zaten. Eminim bu dersleri hepiniz çalışmışsınızdır. Yüksek basınç, yüksek basınç, alçak basınç. Şimdi ortalama atmosferik basınç nedir arkadaşlar? 1013 HPA, yani küsuratı da var. Ortalama yaklaşık olarak 1 bara denk geliyor arkadaşlar. Atmosferik basınç. 1013 HPA basınç. Arkadaşlar şimdi basınç güneşli hava diyelim. Hava çok sıcak, yanıyor. Hiçbir esinti yok, bir şey yok. Bu yüksek basınç arkadaşlar. Yüksek basınç aşağıya doğru sıcaklığı basmaya başlar. Yüksek basınç aşağı doğru basmaya başlar arkadaşlar. Bu basınç deniz seviyesine gelir. Denizi de bastırmaya başlar arkadaşlar. Yani aslında hepimizin üstünde böyle dev gibi bir hava tabakası var ama biz fark etmiyoruz. Yani bu hava nasıl? Tıpkı su gibi arkadaşlar, bir ağırlığa, bir şeye sahip. İşte bu ağırlığın yaptığı baskıya atmosfer basıncı diyoruz arkadaşlar. Balıklar için önemli mi? Tabii ki önemli. Bunları o yüzden anlatıyorum, bilginiz olsun diye. Şimdi deniz seviyesinde ne demiştik? Ortalama basınç atmosferik basınç deniz seviyesinde işte ortalama 1013 HPA civarında değil mi? Yani denizin yüzeye, karaya, hatta bizim üzerimize bile sürekli bir hava ağırlığı basmakta, devamlı sürekli basmakta. Ne oluyor demiştik? Basınç yükseldiğinde örneğin 1013'ten 1020 HPA çıktı. Ne oldu? Hava daha çok ağırlaşmış oluyor arkadaşlar. Örneğin 1000 HPA'lara düştü diyelim. Bu da ne oluyor? Üzerimizdeki havayı ve binen yükü hafifletmiş oluyor değerli dostlar. Tabi basınç azalmış oluyor bu şekilde. Şimdi bu suyu nasıl etkiler arkadaşlar? Şimdi basınç yükseldiğinde su yüzeyine ne demiştik? Daha fazla basınç ve kuvvet uygulanır. Yani suyun üstü sıkışmaya başlar. Deniz seviyesi ne olur arkadaşlar? Suyun üstü de sıkıştıkça ne olur? Deniz seviyesi birkaç santimetreye kadar düşer arkadaşlar. Yani 1010 HPA'dan diyelim 1020 HPA'ya çıktığı zaman ne olur? En fazla bir 10 santim seviye farkı oluşur. Peki balıklar bunu nasıl hisseder arkadaşlar? Şimdi balığın içinde arkadaşlar, özellikle kemikli balıklarda falan içini temizlerken falan görmüşsünüzdür. Yani balığın içinde, çupralarda dahi içinde gaz kesesi denen bir yapı var. Hatta çupranınki biraz daha gelişmiştir yani. Bu içindeki gaz, fazla gazı kana verebiliyor. Aynı zamanda tekrar gerektiğinde eski keseye çekebiliyor bu gazı tekrardan. Her neyse. Ya bazı balıklar da hassastır arkadaşlar. Mesela 10 metre diyelim ki kefal, 5-10 metre aralıkta gezen bir balık. Bunların basınçları farklı arkadaşlar. Genel yani ideal basınç aralığı diyelim ki çuprada mesela nedir diyelim? XX değerdir. Ötekinde nedir? XX değerdir. Hangi basınç aralıklarında yaşadıkları önemli hayvanların arkadaşlar. Kimi balıklar kıyı balıklarıdır. Yani levrek gibi balıkları demiyorum ama onlarınki daha farklı. Hepsinin yaşam aralığı ve su sıcaklıkları
daha farklı. Çupralar için mesela 18-25 derece arası olması lazımdı ortalama. Bu sıcaklıklar ideal sıcaklıklar. Yani çok soğuk olduğu zaman hayvan hareketsiz kalıyor arkadaşlar. Hatta ve hatta yani yeme dahi tepki vermeyebilir. Daha da derine gidiyor. Deniz tabanı nedir arkadaşlar? Ne oluyor hava soğuyunca? Deniz tabanına doğru ilerleyen, daha sıcak olan derine doğru. O bölgeler daha sıcak arkadaşlar. Derinlere iniyor hayvan. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Basınç yükseldiğinde suyun yüzeyine daha fazla kuvvet uygulanır demiştik. Peki basınç düştüğünde ne olur? Bu sefer de havanın baskısı azaldığı için su genleşmeye başlar. Yani genişler. Deniz seviyesi birkaç santim böyle tekrardan ne olur? Gözle görülmez ama yani birkaç santim daha yükselir. Bu gelgitler gibi değildir arkadaşlar. Böyle yarım metre, bir metre yükselen gelgitler gibi bir şey, gözle görülür bir şey hissettirmez ama balık bu farkı hisseder. Balık arkadaşlar, diyelim ki hava şu anda 1013 HPA diyelim. Şu anda mesela diyelim ki basınç 1010 HPA olsun arkadaşlar. 1010 HPA diyelim. Veya 1020 HPA diyelim şu an. 1020 HPA şuraya da atalım. Basınç 1020 HPA'dayken arkadaşlar, eğer birkaç saat içinde veya şeye düşecekse 1010 HPA'ya, bu balık için bir güzel bir av şansı verir arkadaşlar. Bu hızlı düşüş balığı ne yapacak arkadaşlar? Kese genleşeceği için içinde balık olduğu yerde duramayacak. Otomatikman yukarıya doğru kendiliğinden kalkacaktır. Yani genleşen kese yüzünden otomatikman balık kendi kendine su üstüne çıkacak. Yani kendini dengeleyemiyor balık bir anda. Ani değişiklikler balığı kendini dengelemesine pek zaman vermiyor arkadaşlar. Özellikle birkaç saat içinde böyle hızlı basınç değişiklikleri veya bir gün içindeki hızlı basınç değişiklikleri, bu kadar yüksek bir ani düşüşler av için büyük fırsatlar verir. Yani bunları bilmeniz önemli. Basınç 1010'a düştüğünde arkadaşlar, bu sadece bir örnektir ayrıca. Sadece bilginiz olsun diye anlatıyorum. Basınç bu aralıkta 1020'den 1010'a düştüğü anda arkadaşlar ne olur? Basınçtan dolayı hayvan içindeki keseden dolayı yukarı doğru çıkar demiştik. Yani bu kendi kendine yaptığı bir eylem değil aslında. Balık otomatikman su tarafından yukarı doğru, içinde bir balon kesesi varmış gibi ne oluyor? Yukarı doğru atılmaya başlıyor. Bu da büyük bir av şansı verir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bilginiz olsun. Ne demiştik arkadaşlar? Şimdi 1020'den 1010'a düştü. Güzel bir av şansı verdi. Balık derinden çıktı. Derinden çıkan balık ne oldu? Hani basıncı düşürmek için, rahatlamak için de biraz da otomatik attığı için onu suyun yukarı. Çünkü çok hızlı bir basınç değişti. Eğer bu basınç yavaş ve günler içinde değişseydi, 1019, 1018, 1017, 1016 diye 4-5 gün, 6 günü bulsaydı, balık için bir problem yoktu. İlgili derinliğini istediği gibi ne yapardı arkadaşlar? Korurdu. İlgili derinliği koruduğu için de siz kıyıdan arkadaşlar atış yapsanız da bir şey elde edemezsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar, hızlı basınç değişiklikleri güzel av şansı verir. Aynı şekilde 1010'da olduğunu düşün havanın bu sefer. 1010'dan hava bir anda 1020 HPA'ya çıktı, değil mi? 1010'dan 1020 HPA'ya çıkan balık bu sefer de ne yapacaktır arkadaşlar? Kendini rahatsız hissedeceği için, yani içindeki kese sıkışmaya başlayacak arkadaşlar. Balık bu sefer de tam tersine derine doğru kaçmak isteyecektir. Kıyıda pek durmak istemeyecek. Derine doğru gidecek. İlgili basınca, kendini rahat hissettiği basınca ulaşacak. Yani balığın içindeki şey zamanla onu dengeleyecektir. İlgili basınca ulaşacak. Balık kendini rahat hissedecektir bu basınçta.
Basınç konusu böyle arkadaşlar. Basınç arttığında, yani hava ağırlaştığında veya balık derine indiğinde dışarıdan gelen su basıncı artıyor ve bu kese sıkışıyor arkadaşlar. Kese küçülünce balığın kaldırma kuvveti azalır. Balık biraz daha aşağı çöker yani. Genelde alçak basınçta arkadaşlar hava kapalıdır. Yağmur ihtimali yüksektir. Ne demiştik? Güneşli havalarda işte yüksek basınç var ise deniz seviyesi ne olurdu arkadaşlar? Yüksek basınçtan dolayı deniz seviyesi düşerdi. Örneğin 1013 ise 1023 HPA'ya çıkınca ne olur? 10 santim deniz seviyesi iner. Düşer yani arkadaşlar. Peki alçak basınçta ne olur arkadaşlar? Onda da tam tersine 10 santim, yine aynı bar aralıklarını düşünürsek yine 10 santim tam tersine yükselmiş olur. Bu da alçak basınçtan dolayı arkadaşlar. Alçak basınç nasıl oluyor? Yani bu alçak basınç olayı aslında rüzgarları oluşturuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, atmosfer basıncı düştüğünde ne demiştik? Balığın içindeki gaz balonu şişiyor. Sanki balığın içinde böyle ufak bir balon var ve şiştikçe ne oluyordu? Onu yukarı itiyordu. O yüzden ani basınç değişikliklerinde, düşüşlerinde balık kıyıya doğru gelir. Çünkü derinde durmak zorlaşmıştır. Hatta bu dolunay zamanlarında arkadaşlar ay gökyüzüne yükselişe geçtiği zaman gün doğusundan dediğim gibi yapmıyor. Ama İstanbul'da ne yapıyor arkadaşlar? Mesela Boğaz'da balığı katletmek değil yani. Aslında ben şu zaman saat 8'de ayın şu evresinde güneş de arkaya geldiği zaman arkadaşlar, bu anda yani su seviyesi